Horobaksiv'den herkese merhaba. Yeni bir soru cevap videosuyla beraberiz. Artık ekibi tanıyorsunuz. Kameranın arkasında Doruk. Bakalım bugün bize ne gibi sorular soracak? Merakla bekliyoruz. Şimdi yüzünüz gülüyor ama soruları duyunca bakalım gülümsemeniz devam edecek mi Haydi merak bakalım. içindeyim. Vay vay, Neyse, iddialı açıklamalar ama böyle Doruk'un sesini duyunca ben gerçekten böyle bir motive oluyorum ya. Her şey soruya hazırız Doruk, sen rahat ol Ben ya. de uzun zamandır tabii duymuyordum, görmüyordum da kendisini. Bayağı böyle bir ışık gibi bir şey geldi Uzun gözüme. zamandan kastım nedir? Bir ay falan oldu herhalde. Vay, ne büyük şans şey yani. çok teşekkür ederim güzel sözleriniz için. Şimdi saatle bağlantısız bir soru var ama açılışı tatlı yapalım. Horobox kanalında belli periyotlarda kültür, sanat, spor, siyaset, iş dünyası ve benzeri alanlarda saat tutkunu tanınmış kişilerle söyleşi yapmayı düşünür müsünüz? Ya düşünürüz, yaptık da zaten Hı hı, zamanında. evet, aynen. Horror Birincisi, Friend vardı. evet, hem Horrorfriend vardı hem sanat dünyasından işte belli bir seviyede ünlü olmuş arkadaşlarımızı da çağırdık. Yine var öyle bir proje. Yapacağız bir şeyler. Ama orada devamlılık sağlayabilmek önemli. Yani onu bir yayın bölümü haline Evet, getirip ona devam etmek önemli. Ama asıl orada problem saatlerle haşır neşir olan tanınmış kişileri bulmak kolay değil. Bizim ana konumuz saat. Yani magazin konuşacak halimiz yok. Saati konuşmak istediğimizde bize aynı kalitede cevapları kesinlikle. verebilecek birilerini bulmak lazım. Var Ee, dediğim gibi planlarımız hı hı. ama bakalım, henüz gerçekleştiremedik. Burada bana da bununla ilgili sorular geliyor Instagram'dan. Serdar'ın dediği aslında burada önemli. Güzel saat takan ünlü çok da. O Evet. ünlülerle saat mevzusunda belli bir seviyenin üzerinde konuşmak çok kolay değil. Bunu kötü manada söylemiyorum. Herkes kullandığı ürünü muhteşem derecede bilmek zorunda değil. Ama biz saatle ilgili yayın yapan bir kulübüz ya da portalız. Yani biz burada genel kültür ya da lifestyle üzerine yayın yapmadığımız için karşımıza aldığımız insanın da gerçekten belli bir seviyenin üzerinde saat tutkun olması gerekiyor ki oturup kıymetli bir sohbet yapabilelim. Yani çok özel insanlar tanıyoruz. Onları sadece bu Horobox ekranına çıkarsak bile bize çok büyük Evet, faydası olur. tabii. Farklı kesimlerden takipçi kazanırız Hı hı. falan. Daha çok izleniriz ama yani konu, olayı burada doğru işleyebilmek. O yüzden de kafamızda bazı planlar var ama kolay olmuyor tabii. Yani şu aşamada çok kolay değil ama bir şeyler yapacağız inşallah. Bu kolaydı, bu soru çok öyle bizi Bir zorlamadı nabzı yani. yavaş yavaş yükselteceğim öyle. Saatle böyle Haydi mekanikte bakalım. teknik bilgi falan, onları bekliyoruz yani. Teknik Buradan bilgileri özellikle sormuyorum. gösterelim kabiliyetlerimizi. Peki o zaman Burak Bayram'ın kabiliyetleriyle ilgili Hadi bir bakalım. soru geliyor. Sadece tasarımı göz önünde bulundurup diğer tüm değişkenleri konu dışı bıraktığınızda sizi etkileyen bir moda markası modeli oldu mu? Evet. Moda markası Kesin, olunca ben mi kesin akla oldu, geliyorum? kesin oldu ya. Yani genel itibariyle spesifik bir model veremem. Yani mesela Rolex'te 16613 LB dediğimde ortaya çıkacak model belli de bugün Hugo Boss'un arka kapağında yazan seri numarasını söyleyerek modelini bilen varsa elini Helal öperim. olsun O ayrı diyorsun. bir şey. Ama şunu söyleyeyim, yani tahmin ediyorum o dönemlerde ben üniversitedeydim. Dizel marka saatler çıkmıştı. Degrade kadranları, büyük parlak çelik kasaları ve kalın deri kayışlarıyla benim hoşuma gidiyordu. Belki horolojik manada anlam ifade eden saatler değildi. O zaman da mekanik saatler kullanıyordum. Saatlere meraklıydım ve bilgim yine ortalamanın üzerindeydi. Ama tasarımsal manada o saatleri çok sevip kendime bir tane yeşil kadranlısını almıştım bu arada. Ben bu Devam soruya edeyim. cevap veremiyorum. Ben bir ekleme yapacağım bu soruya. Peki. 90'lı yılların sonunda Nike'ın Hı hı. saatleri vardı. Böyle Çok iyi hatırlıyorum. bilekte çapraz bir şekilde duran. Tabii çocuktum Hı o hı. yıllarda ama inanılmaz hoşuma gidiyordu. Yani Evet. böyle bir çocuklar arasında da statü Yani sembolü gibiydi. görmemek mümkün değil. İstanbul donatmışlardı. Ben çok iyi Değil mi? Evet. Her hatırlıyorum Nike yerde. saati. Evet, yani gayet iyi hatırlıyorum asimetrik saatlerini. O da bende bayağı iz bırakmıştı. Sıradaki sorumuz bu sefer direkt saatlerle alakalı. Peki. Tag Heuer'in yeni Aquaracer modellerini sizlerden dinlemek istiyoruz. Fikirleriniz nelerdir? Tag Heuer'in yeni Aquaracer serisiyle hem otomatik hem de GMT olanında güzel bir video inceleme yaptık. Yakın zamanda bunu yayınlayacağız. Ben geçenlerde butiğe uğradım onları görmek için. Bence fiyat performans kendi segmentinin herhalde en iyilerinden biri. Zaten öyleydi. Ben hep söylüyorum, Aquaracer saat dünyasında böyle kendini bir üst segmente atmak istediğinde hemen saldırıp üstünde en azından Çok düşündüğün, zaman. göz önünde bulundurduğu modellerden biri. Evet. Son güncellemelerle de gayet başarılı olmuş. Bence de. Özellikle mekanik tarafta diyelim, kalibre Hı hı. tarafında. Evet, Buran dediği gibi güzel bir video çektik, ona yakında yayınlanacak. Şimdi sorumuz direkt Serdar Bey'e. Kibarlaştırmam gereken bir söylem vardı. Yine magazine giriyoruz. Hadi belli bakalım. oldu. Ama hoşumuza gidiyor. Benim de sormak hoşuma gidiyor bu arada. Bir videoda ben o segmentin kullanıcısı değilim gibi bir söyleminiz oldu. Burada tam olarak ne kastediyorsunuz?
Yani ne kastetmiş olabilirim ki? O segmentteki saatleri kullanmıyorum demek Yani o istiyorum segmentin yani. kullanıcılarını mı küçümsüyorsunuz? O segmente acaba hani beğenmiyor musunuz? Hakir mi görüyorsunuz? Jacob Co'nun da o segmentin de kullanıcısı değilim. O zaman onu böyle bir söylediğimde de onları böyle yüceltmiş mi oluyorum ya da yine ya çok Ben enteresan hatırlıyorum. ya. Hamilton Kiyaki Field Expedition'ın inceleme videosuydu o. Ben Evet, ben gayet o iyi hatırladım. saatin lansmanına çağrıldım. Evet. Zermatt'a gittik, orada saati inceledik. Orada söylenen şey başkaydı da ne bileyim anlamak istemiyor herhalde dostlarımız. Yani biz orada saati inceledik Burak'la beraber ve gayet de güzel bir incelemeydi. Yani Evet. linkini koyalım hatta buraya. Birileri merak ediyorsa gidip tekrar bir seyretsin o videoyu. Bizim inceleme videolarında yaptığımız klasik nereyi, nesini değiştirirsin var. Ben de orada onu anlatmaya çalıştım. Bir saatin nesini değiştirirdim, değiştiremezdim falan filan ona söyleyebilmek için o segmenti kullanıyor olmak lazım. Yani o Çok segmentten beklentilerin olması lazım. O beklentilerin karşılanıp karşılanmaması. Yani orada söylenen şey tamamen hani ben bunda neyin değiştirileceğini söylemesem daha iyi olur anlamında bir şeydi ama fenomen oldu yani. İşin komik tarafı bir başka videoda ben de aynı şeyi söylemişim. Evet. Ee, Evet. Ona kimse bir şey dememiş mesela. Yani. Artık bilemiyorum. Demek ki farklı algılanıyor farklı insanların söyledikleri. Yeah. O zaman müsaadenizle bir magazinle daha devam edeyim ben. Burak Bey'in Instagram biosunda yazan söz tam olarak ne anlama geliyor? Biraz derinlere inelim bu konuyla ilgili. Bu soruyu soran arkadaşın da lütfen detaylarını ben rica ediyorum. Ben kendisiyle ben de merak özel ettim. görüşmek istiyorum. Sanırım tabii ki sorduğunu öğrenebiliriz. Dilerse Horobox TV'de kendisini konuk edebiliriz. İlginç. Aslında bu söz de bana ait değil. Yani ben yazmadım ama Söz beni ne çok söz? ifade ediyor. The difference between men and boys is the price of their toys. Yani çocuklarla erkekler arasındaki fark oyuncakların fiyatıdır diye çevirebiliriz. Evet. Erkeklerin hiç büyümeyen çocuklar olduğunu ve her zaman objelerle eğlendiklerini belirten bir deyiş, öyle söyleyeyim. Beni çok güzel ifade ediyor. Çünkü ben objeleri çok seven bir insanım. Yani bu obje bir kalem de olabilir, saat de olabilir, kemer olabilir, gözlük olabilir. Yani bir sürü şey var obje olarak ilgilendiğim. Bunların değeri arttığı zaman yaşla birlikte bana verdikleri keyif de artıyor. Sonuçta bir otomobil de olabilir. Eğer imkanım olsaydı belki bir tekne de olabilirdi. Dolayısıyla evet, yani anlamı bu. Erkekler büyümeyen çocuklar, oyuncakları sadece büyüyor ve pahalılaşıyor. Demek istediğim buydu. Ben öyle bir şey söylesem, bu adam her şeyin fiyatından bahsediyor, pahalı şeyler falan. Yani bu anlayış meselesi yani. Ben gayet başarılı bir şekilde anladım senin ne dediğini. Evet, aynen öyle. Sözü ben yazmadım bu arada. Ben beğendiğim için koymuştum oraya. Evet, bana uyduğunu düşünüyorum. Hatırlarsan biz seninle ilk tanıştığımız zamanlarda bu kaç 2011 mi 12 mi ne? Senin bu bizim beraber yazdığımız forumdaki imzan da buydu. Doğru, yani. evet. Ki kaç sene olmuş? 10 küsur sene olmuş. Evet. Hala aynı tabii. mantalitede devam ediyorsun. Hala büyümedim Tebrik ediyoruz yani. Ben de kendimi tebrik ediyorum. Evet. Peki. Baume Mercier modellerinde yer alan Baumatik ve otomatik mekanizma arasındaki fark nedir? Doruk Bey'i sahneye alalım. Bilmiyorum. Kalibre aslında, farkı değil mi? Evet, kalibre yani şöyle bir tanesi Selita SW200 üzerinde çeşitli değişiklikler yapılarak otomatik olan aynen öyle. Baumatik ise aynı grubun yani Baume Mercier'in bağlı bulunduğu Richmond Group bünyesinde tasarlanıp üretilen ve aynı zamanda IWC Engineer'ın içinde kullanılan mekanizma ya da taban olarak kullanılan mekanizma. İkisinin arasındaki farklar bu. Zaten iki model arasındaki fiyat farkından da hangisinin hangisi olduğunu anlamak mümkün. Ya niye yani sadece fiyat için mi bunu ya da bunu tercih etmek gerekiyor da neden Baume Mercier'e böyle iki tane seçenek koyuyor? 5 günlük güç rezerv süresi var. Evet onu anladım. 5 günlük güç rezerv süresi var da öbüründe de 38-40 yani 1,5 gün falan gibi bir şey. Yani bu saatleri hangi kalibreyle alacağını tercih etmen nedir yani? Yani oradaki... aslında bakacak olursak evet sonuçta ufak tefek değişiklikler var tabii yani bilmiyorum kadranında falan belki. Ama yani aynı saati nasıl kuartz ya da mekanik olarak alabiliyorsun? Mesela ben buradan görüyorum Doğu'nun kolunda kuartz bir Cartier var. Bunu mekanik olarak da almak mümkün. Arasında ciddi bir fiyat farkı oluyor. Yani quartz deyip geçiştirseydin sıkıntı olabilir. Quartz bir Cartier diye düzeltelim. Yani evet sonuç itibariyle belki işin nöroloji kısmına daha yatkın veya bu konuya daha fazla meraklı insanlar sonuç itibariyle yakın zamanda geliştirilen ve çok daha üst segment bir modele hayat veren kalibreyi kendi bileklerinde görmek isteyebilirler. Baume Mercier'i alırken mi?
Yani Baume & Mercier'in segmenti belli. Benim de ilk mekanik saatimdir bu arada yani. Evet, evet, biliyorum. Böyle Hepimiz çok sıcak kullandık. olduğum ve çok Tabii. sempati duyduğum bir markadır. Ama segmenti de bellidir. Evet. Yani o segmentte bir saat alacaksan daha çok böyle tasarım detayları öne çıkar senin için. Çünkü geri kalan yani kasanın içindeki olay o kadar öne çıkamaz. Çünkü çıktığında ister istemez böyle bir başka segmentin fiyatına geçiyorsun. Yani Doğru, ben tabii. şunu söylemeye çalışıyorum. Ben orada otomatik der geçerim orada yani. Bilmiyorum, ben yani çok alıcı gözle aslında bakmadım modellere. Sonuçta herhalde Riviera serisinden bahsediyordur diye düşünüyorum kullanıcımız. Limitli saat yapıyorduk. Nasıl alıcı gözle bakmadın sen Yok de yok, yani? hayır, şey nedir adı, alıcı gözle bakmadım derken ikisi arasındaki farkları teknik Anladım. manada incelemedim. Yani bugün Selita SW200 ile o mekanizma arasında oturup koysam 5 günlük güç rezerv farkından başka bir şey var mıdır teknolojik olarak, ya da pahalı olmasını gerektiren, ya da ne bileyim işte belki rotoruyla alakalı olabilir ya da diğer mimarisiyle alakalı, bilmiyorum. Ama sonuçta ben saate her zaman tasarımı için yönelirim. Eğer bir tasarım, özellikle tasarım konusunda beni cezbeden bir saat varsa gerektiğinde bunu Quartz'ta alabilirim, Doruk'un yaptığı gibi. Yani bugün Cartier Tank bence Quartz alınabilecek bir model. Ama tutup Quartz bir Patek almak istemezdim mesela gibi. Olayı Baume & Mercier özeline indirirsek muhtemelen 38 saat güç rezervli Sellita tabanlı mekanizmayla da memnun olurdum. Ama Baumotik mekanizma daha farklı bir şeyle geliyorsa, bilmiyorum, belki o modele özgü seramik bir bezel kullanılmıştır, altın indeksler kullanılmıştır ya da limitlidir falan. O zaman iş değişir tabii yani. Konu derya denizmiş. Ben de sizi dinlerken farklı noktalara gittim. Tam da bu az önce verdiğiniz cevapla bağlantılı bir sorumuz var. Bir saatin mekanizmasının güç rezervinin az ya da fazla olması o saatin kalitesiyle ilgili fikir verir mi? Vermez. Fiyatıyla ilgili fikir verir bence. Vermez Yani tam onu konuşuyorduk aslında baktığın zaman. Sonuçta bir mekanizmanın Vermez. güç rezerv süresinin uzun olup olmaması o mekanizmanın tasarımıyla alakalı bir şey olabilir. Buna göre tasarlanmamış bir mekanizma tabii ki daha farklı sonuçlar verir. Ama güç rezervlerinin belli bir sürenin, daha doğrusu 2 günün 48 saatin üzerine çıkmaya başlaması standart olarak sektörde hala yeni atılmış bir adım. Yani bugün pek çok mekanizma hala 2 günün altında güç rezerv süresiyle çalışıyor. Ve bu bahsettiğim mekanizmalar 1960'lardan kalma değil, gayet 2000'lerden kalma mekanizmalar da bu şekilde. Dolayısıyla güç rezerv süresinin uzun olması bence kesinlikle bir saatin mekanizmasının kalitesiyle ilgili bir şey ifade etmez. Belki üretim yılıyla ilgili insana yeni bir mekanizma olduğunu düşündürebilir. Mühendislik açısından bu konuya eğilmiş bir markanın ürünü olduğunu düşündürebilir. Günümüz standartlarında yeni bile olsa bu standartları erken yakalamış bir mekanizma olduğunu da düşündürebilir. Ama tekrar söylüyorum, kalitesiyle alakalı bir parametre değildir yani. Bir ekleme yapayım ben de. Çok çok yukarılara çıktığımızda yani böyle bağımsız markalar, işte türbülyonlar, Peter'lar hiç bu güç rezervi konusunun adı bile geçmiyor. Kesinlikle. Yani 1,5 günün altında kalan rezervler dahi söz konusu. Bir de işi regüle etme kısmı da zorlaşıyor. Doğru. Yani 3 günlük power reserve'ın kalibreye hani regüle bir şekilde iletilmesiyle 10 günlük bir güç rezervini oraya regüle etmek çok kolay değil yani. Kesinlikle. Aslında bu da biraz kaliteyle bağlantılı olabilir mi? Ama çok üst segmentte yani bence. mühendislikle alakalı bir bağlantı. Demek istediğini anlıyorum. Sonuçta orada bir tork var ve o torku sürekli sabit bir eğride vermek zorundasın. Yani rezerv 2 saat kaldığında da aynı şekilde zaman tutacak. 10 güne kadar yüklenir aynı şekilde zaman Zor tutacak. iş. Zor değil yani. Bunun için tabii çeşitli sistemler var. Mekanik saatçiliğin tarihi kadar eski bir mevzu bu. Ama dediğim gibi ben hala mühendislik olarak mutlaka ki önemli bir detay da olsa kalite kısmını etkilemediğini düşünüyorum. Sıradaki sorumuz. Horovax sayesinde saat sever kimliğiniz saat editörü kimliğine evrilmiş gibi görünüyor. Horovax işin içinde olmasaydı sadece saat sever kimliğiniz ile de bugün yaptığınız marka model tercihlerini yapar mıydınız? Güzel soru. Yani çok güzel soru. Birincisi ben öyle bir evrim yaşamadım. Evet. Ben ilk başlarda editörlük yapıyordum. Sonra editörlüğü bilen kişilere bıraktım. Ben kendimi kenara attım. Bizim evrilmemiz bence Horovax'la ilgili değil. Sektör nasıl evrildiyse biz de öyle evrildik. Evet. Eski zamanda yani bundan 10 sene önceki alımlarımızı bugün yapmıyoruz. Ama bunun sebebi sektörün bizi ittiği nokta. Doğru. Ben Horovax'ın bunda çok etkisi olduğunu düşünmüyorum. Yani kendi adıma ben şöyle cevap verebilirim. Bende biraz etkisi oldu. Yani evet, editörlük benim şu an tam zamanlı yaptığım iş Horovax'ta. Çok uzun zamandır da bunu yapıyorum. Benim için en önemli kırılma noktası burada fuar oldu.
fuarlara girişim de Horovux sayesinde oldu. Dolayısıyla evet, Horovux'ın benim seçimlerimde çok ciddi bir etkisi olduğu söylenir. Ben eğer... Ama Horovux'ın sana açtığı kapı. Yani Horovux'ta yaptığın iş değil nihayetinde. Değil. O işin bana açtığı kapı. Yani Horovux'ta ben sonuç itibariyle fuarlara gitmeden zaten bu kadar düzgün bilgi toplayıp insanlara iletemezdim. Ama fuarlara gidince insan bambaşka bir dünya ile karşılaşıyor. Biz de yani çok gelişiyoruz abi orada. Kesinlikle. Yani o kadar enteresan insanlar Evet. tanıyoruz. Çok iyi, önemli yenilikler görüyoruz. Evet. Hepsini de anlatamıyoruz tabii Horovux'tan. Tabii mutlaka yani. aynen, ama bunun benim tercihlerimde çok büyük etkisi olduğunu düşünüyorum. Bir de şu da var, yani Horovux sayesinde özellikle giriş seviye markaların güzel bir ürün yapması beni çok etkiler hale geldi. Çünkü sürekli çok yüksek fiyatlı high-end ürünlere ulaşabiliyorsunuz. Mesela Jacob & Co'dan bahsettin. Aynı fuar alanında hem Hamilton'ı görüp hem Jacob & Co'yu görebilmek, Jacob & Co'nun fiyat etiketiyle neler yaptığına bakıp Hamilton'ın fiyat etiketiyle neler yaptığını görünce insan Hamilton'a ayrı bir sempati duyuyor. Yani ben bunu sadece bugün bir Hamilton yetkili bayisinden veya internetten sipariş verirken bu hissi yaşayamazdım, alamazdım. Onu orada gidip görmem gerekiyordu. Bu açıdan Horovux'ın benim tercihlerimde bir etkisi olduğunu söyleyebilirim. Son sorumuzla karşınızdayım. Başlangıç ve orta seviye saatlerin koleksiyonunu yapmak mı daha iyi, yoksa iyi bir markadan tek saat veya az sayıda saati mi tavsiye edersiniz? Yani ben biraz uzun bir cevap vereyim buna. Bana çok soruluyor çünkü bir koleksiyon mevzusu. Şimdi ben koleksiyoncu değilim. Yani objelerin koleksiyonunu yapmaktan hoşlanan biri değilim. Objeler benim için işe yaradığı sürece bir şey ifade ediyor. Yani ben bir saati takmak isterim, kullanmak isterim. Serdar hakeza farklı düşünmüyor olsa da o mesela bazı şeylerin koleksiyonunu yapıyor. Bende öyle bir şey yok. Menü koleksiyonu. Menü koleksiyonu yapıyorsun falan. Kısa bir hikaye anlatayım. Biraz uzayacak belki ama ben ilkokul çağındayken para koleksiyonu yapmaya niyetlenmiştim. Babam da beni, kendisi mühendis olduğu için son derece teknik bir yaklaşımda numismatik dükkanına götürdü. Ve orada gittiğim zaman dedi ki oğlum işte para koleksiyonu yapmak istiyor. Bana küçük bir zarf içinden Cumhuriyet döneminde çıkmış tüm 1 kuruşların eksiksiz seri bir şekilde ve hiç kullanılmamış halini verdi. Dündar numismatik, çok iyi hatırlıyorum, Gayrettepe'de. Koleksiyonculuk böyle bir şey. Saat koleksiyonculuğu farklı bir şey. Yani çok fazla saat aldığınız zaman koleksiyoncu olmuyorsunuz. Koleksiyon çok daha farklı mantıkla yapılan bir şey. Takipçimizin sorusuna geri dönerek cevap vereyim. Ben ikincisini tercih ederim. Yani giriş seviyesinden birkaç tane birbirine benzer teknik özellikte ya da segmentte saat yerine bir tane sizi bir adım daha yukarı taşıyacak, bu hobide daha farklı bir yere getirecek saati almayı tavsiye ederim. Koleksiyonculuk mantığı ise bambaşka bir şey. Yani onu yapana sormak lazım. Yani şöyle, benim orada ben bu soruyu soran arkadaşa da cevabım aynı. Yani ne yaparsan yap zamana yay. Evet. Yani çünkü koleksiyon zamanla olan bir şey. Ben hep örneğini veriyorum. Gir bir alışveriş merkezine, Evet. ama üst düzey ya da üst segment ama alt segment 40 tane. Al bunların hepsini koy bir kutuya ve ben koleksiyonerim diye çık ortaya. Kimse bir şey diyemez. Doğru. O adamın 40 tane saati var. O adamın çok güzel saati var. Ama bu 40 tane saatin hepsini teker teker gir al yani. 15 günde bir al. Her girdiğinde farklı bir satış temsilcisiyle tanış. Doğru. Belki o an yanında aynı saati almaya çalışan başka bir müşteriyle tanış. Falan filan, yani bunu ne yaparsan yap zamana ya. Yani bu nasıl hoşuna gidiyorsa, bunun bence bir standartı, doğrusu, yanlışı yok. İstediğin gibi yapabilirsin. Ama benim tavsiyem bunu zamana yaymak. Cevaplarınız için çok teşekkürler. Bu haftaki soru cevap köşemizin de sonuna geldik. Takipçilerimize de ayrıca teşekkür ediyoruz. Bizlere sorularını ulaştırdığı için ve sosyal medya kanallarımız aracılığıyla bizlere yeniden ulaşmalarını rica ediyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bir hafta sonları. Görüşmek üzere, hoşça kalın.